Bu arada kahvaltılıydı burası. 3,5'talar. Bayağı yumurta biraz şey olmuş ama güzel yani. Yenir. Kankalar hepinize günaydın. Videomuz tekrardan devam ediyor. Bugün Vientiane şehrinde tarihi bir gezi yapacağız. Bakalım Laos'un tarihi nasılmış. Burası Ano Wong Parkı. Yani bu adam kendisi. Bu parka adını veren kişi. Kimdir bu adam? Burada şimdi çok ses var. Arabalar geçiyor. Arkada anlatacağım hepsini. Bayağı süslemişler buraları atla. Şu abim de çökebileceği en güzel yere çökmüş. En güvenli, kurucunun dibi. Bu adam kim? Şimdi anlatıyorum abi. Bu adam bu şehirde bulunan Vientiane Krallığı'nın son kralı. Yani Fransız sömürgesine geçmeden önceki son adam. Şimdi dedik ki bu adam Vientiane Krallığı'nın son kralıydı. Yani Vientiane Krallığı'na ne oldu? 1805 ile 1829 arası bu adam krallık yaptı burada. Ondan sonra Kamboçya'nın da içine girdiği Siem Reap Krallığı buraya saldırdı. Laosları falan buraları bildiğin ele geçirdi. Burası Siem Krallığı oldu. Daha sonra da işte Taylandlılar falan girdi araya. Taylandlılar geri almaya çalıştı burayı. Çünkü aynı insan gibiler. O zamanlar tabii Ayutthaya Krallığı falan vardı o taraflarda da. İşte onlar da almaya çalıştı. Birlikte böyle savaştılar bu topraklarda bu adamdan sonra. 1829'dan 1893'e kadar Siem Krallığı altında kaldı. Vientiane Krallığı yani bu bölgeler. O dönemde Laos iki parçaydı zaten. Vientiane Krallığı bir de kuzey tarafında bir krallık daha vardı. Fakat o kadar güçlü değildi. Çünkü paso dağlık bölge yani orası. Neyse 1893 yılında Fransızlar geldi. Nasıl geldi? Bu Mekong Nehri dedik ya şuranın da önünden geçiyor. Bu Mekong Nehri abi ta Çin'in güneyinden böyle geliyor Laos'un ortasından geçiyor. Kamboçya'dan geçiyor. Vietnam'a geçiyor. Fransızlar bu aradan bir girdi. Niye girdi? Çünkü İngilizlerin Myanmar'a, Burma'ya hükmettiğini, oradaki altınları falan aldığını görünce dediler ki Budistlikte var altın bayağı iyi işliyor. Biz bu nehirden girelim, gemilerle gördüğümüz şehri yağmalayalım şeklinde. Bir girdiler Luang Prabang tarafından. Ta aşağıya kadar Kamboçya, oraya buraya, Vietnam'a hepsini sömürdüler. Nasıl oldu? Vietnam'da da o dönem Fransız hakimiyeti vardı. Hatta Vietnam videolarıma bakarsanız hep Fransızlar şöyle yapmış, böyle olmuş falan diye anlatmıştım. Kamboçya aynı şekil. Fransızlar şöyle böyle diye anlatmıştım. Burası da aynı şekil. Fransızlar öyle böyle. Buraları hep yağmalamışlar, hükmetmişler. 1893 yılından ta 1945'li yıllara kadar, 2. Dünya Savaşı'na kadar. Ne yapmışlar? Burada bildiğin Fransa'ya ait bir ülke tarzı bir şey göstermişler burada. O ara demokrasiye geçirip başkanlarını işte Cumhurbaşkanı diyeyim ne diyeyim artık yönetim şekillerini değiştirip dillerini de değiştirip onlara yeni böyle Fransız başkanlar vermiş. Buraları rahatça yönetebilecek valilik tarzı. Buradan paso Avrupa'ya gemilerle altın, mücevher, değerli şeyler yollayıp durmuşlar asırlarca. Fakat son 3-4 sene bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı zamanlarıydı. O dönem Japonya'nın da deli bir atağı vardı hatırlıyorsanız. Bu da nehirlere girip Vietnam hepsine girip geçirmiş bir ülke. Buraya kadar da gelmiş Japonlar. Fransızları buradan atan bir ülke de Japonya'dır. 2. Dünya Savaşı zamanı 1945'lerde 47'lerde falan gelip Fransızları buradan atmışlar. Japonya sömürmeye başlamış Fransa'dan sonra. Tabii o dönem Vietnam da Amerika'ya karşı kazanınca bu bölgeyi ve Laos'un da kuzeyine destek verince Japonları da atmışlar buradan. Kısa bir süre Japonlar da buraya hakim olmuş fakat atmışlar 2. Dünya Savaşı sonunda. Amerika'da Laos'a Vietnam'la işbirliği yaptın diye, Kuzey Vietnam'la işbirliği yaptın diye 1960'lı yıllarda hatta tekrardan bombardıman yapmış Vietnam'dan çıkınca son gider ayak. Ondan sonra 1961 yılında da özür tarzı bir bağışlarda bulunmaya başlamış yani nasıl diyeyim. İşte 1960'da biz sizi bombaladık ama özür dileriz. Şimdi sıra biraz sizi geliştirmekte tarzı. İşte gelmiş buralara biraz silah dağıtmış, biraz yol yapmış. Eski kamyonlar, arabalar falan onları vermiş. Özür dilemiş yani o. Başka diyebileceğim durum bu Laos'un tarihi. Sonra 1975'te de tam bağımsızlığını kuruyorlar. Laos diye bir ülkeyi başlatıyorlar burada. 1975'ten bu yana da aynı şekilde devam ediyor. Hatta dünya ülkeleri de 1975 zamanı tanımaya başlıyor Laos'u. 1975'ten bu yana burada bir Laos ülkesi var. Bu arada son kral neden bu kadar önemli? Neden burada anıtı var? Onu söylemeyi unuttum. Bu son kral abi Taylandlılar buraya saldırdığı zaman o yani Kamboçya, Tayland, tam Tayland diyemiyorum çünkü Ayutthaya Krallığı, işte Siem Reap Krallığı bilmem ne o bölge karışınca bu adam Tayland'da kalan 10 milyon insanı buraya taşımaya başarmış. Yani buraya taşımış 10 milyon insanı. Savaştan kurtarmış. Onlara yardımcı olmuş. O yüzden şu anki Laos'un nüfusu 6,7 milyon civarı bir şey. Ona borçluyuz deyip
böyle bir anıt dikmişler. Ama güzel hareket. Ya o dönem mesela Laos'un nüfusu 17 milyonmuş. 7 milyon orada kalmış. Artık ne olmuş? Taylandlı falan olmuştur. Zaten dilleri de aynı. Laosça, Taylandca %80 aynı. Harfler de aynı, karakterler de aynı. Hatta bir Laoslu Taylandlı ile konuşunca anlaşabiliyor yani. Bizim Azerbaycan'la Türkiye gibi, dilleri gibi. Şimdi gelin kralın şeyine bakalım, sarayına. Tam kralın sarayının karşısında sigara öldürür diye bir amblem. Şurada Japon şer yapmış. Buraya yazı yazdırmış. Laosça. Tam şu arkasında dediğim gibi kralın sarayı. Royal Palace diye geçen kralların yaşadığı. Hatta şu an itibariyle içerisinde kralın, kral diyorum ya, başkanın, sekreterinin, birkaç adamının yaşadığı saray burası. Bayağı içeride pink yani. Müthiş bir saray. Tam da o bizim son kralın karşı tarafında. Yani arka tarafı. Tabii krallara lazım. Krallar yaşamalı. Başkanlar. Burası da Mekong Nehri'nden gelen küçük bir su birikintisi. Tatlı iş. Yolumuza devam edelim. Bu arada söylemeyi unuttum. Şu an Laos'a hükmeden partinin adı Laos Devrimci İnsanların Partisi diye geçiyor. Yani komünist bir parti. Komünist bir sistem var burada. Hatta bayrakları bir Laos bayrağı, yanında da komünist bayrağı şeklinde görebilirsiniz. Hatta görürsem direktman çekeceğim sizlere. Çekeceğim. Bu arada abi hazır arkamda doğa varken yani buralarda Laos, ülke krallık yokken olanları söyleyeyim. Laos'ta bir mağarada, hatta mağaranın ismini vereceğim. 50 bin, 60 bin, 70 bin yıl önceye kadar insan kalıntıları bulunmuştu. Kafa. Hatta mağaranın Türkçe ismi maymunların mağarası diye geçiyor da yabancı ismini unuttum, veririm. Tampa Link Cave diye geçiyor. Tampa Link mağarası. 70 bin yıl önceye kadar, bak 70 bin yıldan bahsediyorum. Çok eski. Mağarada bildiğin figürler ve insan kafa tasları falan bulunmuş yani. Bu arada böyle Laos'ta bir bölge var. Plain of Jars diye geçen. Böyle vazo şeklinde bir şeyler var. Resmini koyarım. Nereden geldiği, nasıl olduğu belli değil. Binlerce yıl önceden yapılmış. Oraya bırakılmış yani. Neden olduğu, niçin olduğu hiçbir şekilde anlaşılmamış. Hala da orada duruyor yani. Binlerce vazo böyle kocaman, 2 metre boyunda, 2 metre şeyinde, 1 metre çapında. Koca vazolar, kavanozlar. Hadi gidelim şöyle. Böyle bir yerli yer buldum. Burada bir kokonat yemeden olmaz yani. Burada bir kokonat içeyim ben. Excuse me, how much the coconut? Coconut. มะพร้าว Money, how much? 15,000 20. 20 bin diyor lan. Bunlar da abi miksere bildiğim böyle poşet takıp çeviriyorlar. Sinek gelmesin diye. Kapçay. Bu arada 20 bin dediği fiyat 2.2 dolar yapıyor ya. İnsaf yani. Asya'da 2.2 dolara kokonat, şöyle ağaçtan düşeni zaten kesip veriyorum. Gözünü yediğim. Ya böyle işte turistlere iteliyorlar ya. Buna sinir oluyorum ha. Biz insan değil miyiz anasını satayım? Zengin olmak zorunda mıyız? Bulamayınca, herkes öyle fiyat arttırınca bir şey bulamıyorsun, sonra kalıyor öyle. Bu arada o dediğim kavanozlar Plain of Jars 9 yıl önce kadar falan bilinmiyormuş yani, yeni bulunmuş. Dediğim gibi nereden geldiği, nasıl olduğu bilinmiyor yani. Şu küstüm çiçeğim lan, değil galiba. Bir dokunayım. Değilmiş. Neyse, bu tarz çiçekler var, onu da söyleyeyim, böyle dokununca kapanıyor. Bu da çok benziyor ama o değil, küstüm değil. Shame plant diye geçiyor. Abi de balık tutacak burada galiba. Nasıl yapacak onu bilmiyorum. Paslı şeyle. At bakayım. Hadi amca at şimdi. Adamsın. Atacak. Hadi amca. Seni bekliyorum. Ne zaman atacaksın? Balık bakıyor şu an. Amca at da. Durduruyorum bak şimdi. Kesin durduracağım, atacak. Zaten şarjım yok. Ne oldu lan? Amca vazgeçti ya. Amca at işte. Bir kerelik benim hatırıma ne olacak sanki? Atacak mı? Amca öyle bir yürüyor ki sanki atacakmış gibi ama atmıyor. Ben de amcayı takip edeyim. Şimdi hadi deyip atarsa, amca bitirdin SD kart, bir şey kalmadı ya. Bu arada şu ağaç tamarin ağacı. Tamarin diye geçiyor. Türkçesini bilmiyorum. Amca aha balık gördü orada, atacak bak. Atla. Adamsın. Hadi inşallah tutarsın. Ağacın dalının üstüne attı amca. Aha giriyor la suya. Kapatıyor eliyle bak etrafını. Batmıyor herhalde o zincir tam. Ya da otlar falan. Hadi amca. O ota takıldı ya, otu direkt yoldu. Alttan o kıvrımlı yerlerini çekiyor ki üstü başı ıslandı amcanın. Suyun rengi değişti amcayla. Ne oluyor lan? Su yeşildi, siyah oldu. O amca yüzüyor bildiğin. Amca avcı bildiğin ya. Hissettim amcayı. İlk defa mı attı la yoksa gelip burada? Ama su leş ya, leş. Hava attı, toparlayacağım diye daldı suda, yüzüyor amca. İnşallah tutarsın amca, emek verdin yani, gördüm ben. Tam çekemedim ne yaptığını ama güzeldi. Amcayı bekliyorum ne yapacak diye. Amca sana helal olsun be.
Günün emektarı diye geçiyorum. Şu kraliyet, mıraliyet, statü mutatü, heykel, onlar poh yesin be amca. Sen adamsın. Hava da öyle sıcak değil ha şu an. Güneş var bak ama kafasında şapka var amcanın. Yani ıslak ıslak dolanırsan üşürsün bu havada. Esiyor biraz, sabah serinliği. Hadi amca tut bir şey. Ne oldu? Eliyle bir şeyler yaptı. Bıraktı sonra. Otları da battı dışarı. Hala bekliyoruz amcayı. Amca full sırılsıklam şu an, full. Boğazına kadar. Zaten girdi yani, komple girdi. Ayakkabıyla girdi bir de. Bir tane sepeti var. Böyle su süzdüren bir sepet. Yakaladığını onun için atacak büyük ihtimal. Bekliyoruz amca. Sana da helal olsun. Poşetten çıkardı bir cigarayı da hop yaktı. Tabi sigara içmeyin, sağlığa zararlı. Bir tane oğlan geldi. What did you catch? It's for fit fighting. Fit fighting, can I see? You know, fit fighting. Fit fighting for it. I see. Thank you. Balık yemi yakaladım dedi. Bunun için kavga ediyorlar falan dedi. Aldı gitti. Amca yine girdi, topluyor ağı. Şu oğlan da tam algılayamadım ama fish fighting falan dedi. Balık yumurtası falan herhalde. Böyle yüzeyden almaya çalışıyor bir şeyler. Orada bir kız daha var bak, o da yapıyor onu. Suyun yüzeyinden böyle bir geçiriyor eleği. Bir şey yakalıyor. Elindeki bardağın içine atıyor. Yani balık değil o, bildiğim böyle balık yumurtası gibi bir şey böyle. Gördüğümde simsiyah bir şeydi. Aha amca yakaladı vallahi balık, helal olsun. Nasıl aldı lan onu? Sepetin içinden eliyle aldı. Amca congratulations. Balık hiç hareket etmiyor lan, ne yaptı? Ha atıyor içine bak. Ediyor şu an balık. Girmeyeceğim diyor. Girdi. Helal olsun lan. Onu da suyun içine bırakıyor ki taze kalsın. Batıracak şimdi şeyden. Ota bağladı. Biraz su verdi içine. Battı, hop gitti. Artık balık canlı ve yaşıyor içinde. Oğlan yakaladı gidiyordu. Ben onu yakaladım. Can I record? Yeah. For small fish. Small fish, the baby fish, right? Wow. So do you have farming or something? Fish farming. What you gonna do with this? No farm. I like. You like? Yeah. I see. No farm. Yavru bebekleri toplamış bir sürü lan. So they gonna grow. What? They gonna be big. They will grow, right? No. Fish about Yeah. small. Yeah. Big fish. I see. Yeah, I yeah. see. Tùm fighting. Okay, thank you. Sorry, where you from? Turkey. Turkey. Yeah. Bu bebekler diyor ki birbirlerini yiyorlar diyor. Ben de o yüzden aldım diyor. Evde besleyeceğim diyor. Yemesinler diye birbirlerini. Çok inanmadım herhalde. You know fighting fish? Yeah, I know. Thailand. Balık savaşları var diyor. Onun için herhalde. Anlamadım. Fighting diyor. Abi daha sonra biraz araştırdım ve gördüm ki gerçekten insanlar bunları izliyor böyle. Ve bu balıkların adı Siam dövüş balıkları. Siam'ın kültüründen gelen bir şey. Bir şeyler yapıyorlar. Ben de çözemedim. Bu amca da 2 saattir burada balık arıyor. Adam attı, eliyle yakalamaya çalışıyor. Ben onu çözemedim tam ne yapıyor. Şimdi çözdüm olayı da. Bizde balık savaşları var dedi Tayland'la birlikte. Balık kapıştırıyoruz dedi. Biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Türkiye'de yok mu dedi. Yok dedim, biz balık falan dövüştürmüyoruz. Bildiğim bu balıkları büyütüp besleyip bir sürü balık yapıp dövüştürecek galiba. Fish fighting diyor sürekli. Yani tam bilmiyorum, internetten araştıralım. Siz de araştırın, ben de bakacağım. Fish fighting Thailand, Laos diye. Nedir bakalım. Balık dövüşleri Thailand, Laos. Bu amca da ben gideyim artık amca, yakalıyorsun sen ya. İşin rastgele. Burada dursa akşama kadar 5-10 balık tutar herhalde. Bir tane yakaladı işte 15 dakikada. Hala arıyor. Ama helal olsun. Emek varsa yemek var amca. Doğru yoldasın, devam. Hadi görüşürüz amca, ben gidiyorum. Bu da buranın askeri. Hayat böyle Laos'ta. Burası tam sarayın arkası. Düşün, Dolmabahçe'nin arkasında böyle bir şey satılabilir mi, satılmaz mı hesap edin. Size gördüğüm en güzel Laoslu kızı göstermeye çalıştım muzların arkasında. Muzlar da iyiydi ama değişikti, kız da fena değildi, hoştu. Bizim bayağı mısırcı tezgahları gibi, bak abi, mısır da yapıyor, muz da yapıyor, her şeyi yapıyor. Közlüyor orada ama bu köz. Haşlanmış değil.
Burası Laos'ta bir hastane çıkışı. Bizim Şişli Etvar gibi bir şey yani. Aa bak bir tane otobüs yakalım. Şehir içi otobüs var Vientiane'de. Ve gördünüz mü bilmiyorum ama Japon bayrağı var. Otobüsler Japonya'dan geldi diye bir şey var, böyle yazı var. Japonya'dan teşekkürler falan. Japonya'nın eski otobüslerini buraya bağışlamışlar. Bizim de öyle, hatta Karadağ falan varmış otobüslerimiz. Bağışladığımız. Balkanlarda. Laos'ta çöp arabası. Bu arada şu arkası müze. Tapınağı müzeye çevirmişler, öyle bir müze. Şu araba beni ezmeden kaçayım şu arkadan. Smoke free yazmışlar ama Smoke free museum. İçeride mi acaba sigara içmek serbest? Anlamadım. Smoke free demek sigara içilebilir değil mi? Bakalım. Popakeo. Şunu diyordum. Bu arada da dediğim gibi normal lokallere 3000, yabancılara 10.000. Güzel, bizde yok bu. Abi böyle bu tarz yazılar bir sürü görebilirsiniz. Burası Japonya'nın hatırası. Heykelin olduğu yerde ışıklandırmalar Kore'nin hatırası falan filan. Bir de bir sürü tapınak var. Bak şurası bir tapınak. Giriş ücreti yine 10.000 yabancıya, Laos'a 3.000. Bu tarz bir sürü tapınak var. Hepsinin ücreti de aynı. Burası da Sake Tapınağı. Bu tarz böyle turistik yerleri Japonlar, Koreliler de bağış yapmış ki yabancılar gelip görsün, Japonya Kore reklamı olsun diye. Olay bu yani. Şurası da yine tekrardan Kraliyet Sarayı'nın arka tarafı. Palais Presidentiel yazmışlar. Şehir böyle abi. Şimdi bir tane en önemli bir noktaları var. Oraya gideceğim. Orayı da göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Umarım video eğlenceli ve güzel oluyordur. Hoşunuza gidiyordur. Laos hakkında birçok şey bilinmiyor. Çünkü turistliğe 1989 yılında açıldı. Turistler için gelebilecek bir yer oldu. 1989. Çok yeni. Yani Türklerden gelen çok az sayıda insan var. Hatta ben bile Asya'ya gelmeden önce ülkenin adını bilmiyordum. Laos, Maos falan öyle olmuştum yani. Fakat ülke böyle eski ve böyle güzel. Bak şu işlemeler falan. Tapınakla yolun ortasında kalmış ama çok hoş duruyor yani. Budizm temalı çok eski bir bölge. Myanmar'la karışımı. Myanmar, Tayland karışımı bir şey. İlginç bir abiyle yürümece. Şu dediğim gibi tapınak, işlemeler bak görüyorsunuz. Hatta burada bir tane altın tapınak var. Bayağı şey, en önemli tapınaklardan biri. Komple altın fakat uzakta kalıyor ve benim bugün zamanım yok. Zaten videoda parça oldu. Parça olma sebebi bugün Tayland'a gitmem lazımdı. Dün aslında buraya gelecektim. Böyle bir 6-7 saat kaydırdım. Arada video editlemeye çalıştım falan. Karman çorban bir şey oldu. O yüzden video böyle 2 parça gibi olacak ama idare edin kankalar. Her şey bizler için. Benim için de sizin için. Durumum iyi ama. Bacağımın ağrısı falan geçti. Böyle biraz zorlayınca şey yapıyor ama iyi yani şu an. O ilk zamanki gibi değil. Önemli noktaya doğru gidelim. Burası da falcıların bölgesi abi. Kadın fal bakıyordu. Yoldan geçerken gördüm. Bayağı bildiğin 52 kartıyla bizim böyle açıyoruz ya. Hepsi bitince oha evleneceğim falan diyoruz. Onlardan yapıyoruz. Bak bu abi de bir şey kesiyor. Kedu. Yer elması. Kedu. Kapçay, kapçay. Yer elması kesiyorlar abi. Ama mor içi bir acayip yani. Kedu dedi ama yer elması. Şurada çok eski bir ağaç var. Önünde kökleri kesiyorlar ama bir sürü bir şey. Zencefil, yer elması, soğan falan. Bu da ağaç. Hem de ne ağaç be. Köklü kök. Burası tuk tuk. Burası Laos'ta gördüğüm ilk AVM. Böyle yakışıklı abiler var. Starbucks, Burger, McDonald's vardır ama ben daha hiç görmedim. Yani Kamboçya'da bile var fakat burada yok. Çok ilginç. Laos'ta bu şirketlerin olmaması bayağı dikkatimi çekti yani. Bir iş. Laos. Abi otobüs bunlar gözüküyor mu bilmiyorum ama Kyoto
Japan yazıyor. Yani Kyoto'dan gelmiş otobüse. Şansa otobüs durağı buldum. Gidip fiyat bakalım. Yazıyor mu bir şey? Yazmıyor ki. Bak 15.000 şunu diyorlardı bana. Bu Tayland sınırından geçen otobüs 15.000 yani 1,5. Saat 3.30, 2.30. Onlardan beni yakalamam lazım. Gece otobüsüne binmeyi bilebilmiş. Bu direkt Bangkok 248. Tayland'da şey varsa diyor 2000 kip daha ödemen lazım. O ilginç bir şey. When the bus gonna go to Bangkok? 6 p.m. Is it night bus, right? Sleeping bus. There is sitting VIP. There's two floor, right? The upstairs and downstairs. Okay. The price is 248. The price. How much? Why? What's the difference between? New. Ah, new. Okay, 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 okay. Thank you so much. 280.000 oldu. Burada yazan farklıymış. Aslında aynı otobüs ama VIP oturmalı diyor. Otobüsü bulduk, biraz da fal baktıralım. Yolda fal bakıyorlar abi. Abi bir otobüs şeyi var. Havalimanından böyle A3, A5 diye yolları ayırmışlar. B bilmem ne. Ben şuralarda bir yerdeyim. Bayağı otobüs var yani Vientiane'de. Fiyatları da yazmıyor galiba. Ama ucuzdur yani. Ne kadar olabilir ki? Ha yazıyor bak. Havalimanından buraya $1,5. Sadece şurada market varmış. O kadar 5.000. Buradan burası arası da 4.000. Tam o dediğim otobüs. Üstüne basıyorum tekrardan. Japonya'dan Laos'a. Kyoto'dan gelmiş hepsi. Oh, I don't wanna get. Bu falcı bacı. Can I record inside of bus? Otobüsün içi de böyle bayağı iyi. Japon otobüsü olunca işte. Çok eski ama. Çok eski Japon otobüsleri. Size Laos fotoğrafları göstereyim ya. Gördünüz fotoğrafları. Bizim shopçu abiler yapıyor ya böyle o tarz fotoğraflar. Dur da size vesikalık göstereyim. Bak burada da fotoğraflar var. Buralar fotoğrafçı. Bayağı güzel fotoğraflar çekiyorlar yani. Neyse o tam orta bölgeye gidelim. Çok acayip bir pazar gördüm, giriyorum hemen. Pilavlı yemekler satıyorlar. Farklı domuz var. Sushi var. Hamile ablalar var. Şunu bilmiyorum. Şunlar sushi'dir. Değil kimbap diye geçiyor. Çok acayip bir pazara girdim. Burası lokal. Bu abla Laoslu değildi. Nereye girdim lan? Çok acayip bir yere girdim. Bak bunlar çakma altın. $4 $5 altın görünümlü imitasyon şey satıyorlar. Bu da Kızılaylıları bunların herhalde. Yardım için para topluyorlar. Artık dayanamıyorum, bir kokonat alacağım ya. 12.000. Hi. Can I get one coconut? 12, right? One, yeah. มันมี6มี10 Bayağı çıktı içinde. จะมังกรอ่ะ Alo. Güzel. Aparatları falan iyi yani. เอาครึ่งโหล Bayağı iyi. Güzel çıktı. İçine şeyini de ezdi attı. Kesti. Hiç uğraştırmadı beni yani. Şu an tam kıvama at sütü gibi abi. Kazakistan'da at sütü içmiştim. Biraz böyle alkolize olmuş hali. İçinde beklemiş yani belli. Kıvamı falan bile at sütü gibi yani. Biraz beyaz. At sütü güzel ama severim. Kadın asker. Ve monk. Güzel bir kare. Elimde kokonatım. Sadece $1, $1.2. 20 vermedim, 1.2 verdim. Nasıl çok zekiyim değil mi?
Burada hayat monklara güzel abi. Yani bütün Güney Asya'da hayat monklara güzel. Bak arkamdan abi şemsiyeyle geliyor böyle pıtır pıtır. Her şey güzel yani onlar için. Onların yapacağı iş tapınaktan tapınağa yürü. Sabahları git yemek topla. Para topla. Para önemli. İşte dua et. Boş boş takıl yani. Bir şey yapma. Şimdi diyeceksiniz saygı duymuyorsun milletin dinine falan diye ama bu tek Budizm için değil. Ben mantaliteye saygı duymuyorum. Dünya için hiçbir faydan olmasın kimseye. Okuyorum üflüyorum diye geç. Paraları al ye iç. Elinde cep telefonu yasak. Karı kız yasak. Hepsini yap. Elinde şemsiyeyle dolaş. Böyle de bir mantalite Güney Asya'da. Bakın Budizm'e saygılıyım. Buda'ya, dindar insanlara saygılıyım ama dinden geçinen insanlara saygılı değilim. O ayrımı şey yapın. Neyse. Burayı diyordum abi. Burası bildiğim bir kapı. Kale kapısı gibi bir şey. Çok eski. Ve şehrin simgesi. Vientiane'in simgesi şu kapı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Dediğim yer burası. Bu kapı. Oha üstüne çıkmışlar lan. Üstüne çıkılıyormuş. Sağlam para veriyorlardır ama. Şöyle çekeyim. Şehrin ortası burası bildiğin. Kale kapısı gibi bir yer şurası. Gideceğiz şimdi. Koreliler yapışmış direkt buraya. Ana dur set. Güzel poz verdi. Abi burası Victory. Yani neydi lan? Kazanmak. Yani savaş sonunda kazandıklarını yani. Türkçesini unuttum lan şeyin. Victory'nin Türkçesi neydi? İşte kazandık tarzı bir kapı burası. 1957'de yapmaya başlamışlar. 1968'de bitmiş. Neden? 1949'da Fransa sömürgesinden kurtuldukları için bu kapıyı yapmışlar böyle kocaman. Ve toplam fiyatı kaç para tutmuş biliyor musunuz? Bana ucuz geldi. Niye bilmiyorum. Herhalde sadece düz bina. 45 milyar tutmuş. 63 milyon kip yazıyor. 63 milyon kip bol sıfırlı kip parası. Yani 45 bin TL falan yapıyor. Yani zorlasak böyle bir kapıyı Güney Asya'da 10-15 Türk toplar para yaptırırız yani. Bak şuralar aslında pahalı gibi duruyor ama abi bende mi hata var lan acaba? Böyle. Daha burada yukarı çıkılıyor, gidip bir fiyat soralım. Kaç paraymış? Hi. How much the price? 3000 kip. I see. Thank you. 3000'miş yukarı çıkma. Fakat yukarı çıksam ne yapacağım bilmiyorum. Çıkayım mı? Bayağı zorlanacağız herhalde. Çık. Böyle bir şey verdi yukarı çıkmak için. 3000. Kaç para oluyor biliyor musun? 2 lira. Bedavaydı. Gelmişken bir bakayım dedim işte. Nasıl? Şehir gözüksün. Her şey sizler için. Kaçak girecek halim yok yani. Buraya da ne yapayım artık. Burası bildiğin pazarmış lan. Bir şeyler alacağım deyip gelsem demek ki oluyormuş yani. Bu katta bildiğin pazar alanı. Abi şunlar fil dişi olabilir, gergedan boynuzu olabilir. İşlemişler üstüne. Bayağı market kurmuşlar ya içine falan. Burada da bak gümüş tablo, tapınak resimleri bir şeyler var. Çok küçük bir alan. Sadece amacım şuradan şehri göstermek. Burada demir yok, şuradan göstereyim. Böyle bir yer. Vientiane. En gelişmiş şehri Laos'un. Yani aslında Kamboçya Phnom Penh'den daha çok gelişmiş diyebilirim. Otobüs gördüm. Mesela orada otobüs yoktu. Kıyaslarsak Kamboçya Phnom Penh başkent daha şeydi yani buradan. Ama genel diğer şehirlerine bakınca Kamboçya'nın diğer şehirleri güzeldi yani. Bir Phnom Penh'den çok bir farkı yoktu. Birkaç turistik şehri bayağı gelişmişti yani. 5 yıldızlı oteller falan vardı. Hatta o ada kısmı bayağı iyiydi. Hatta ada da iyiydi yani. Fakat burada Wang Vieng'de de bir şey yok. En turistik şehir Wang Vieng. Orada da bir şey yok yani. Yemek bulamıyor yemeği. Fakat bu şehir bayağı büyük metropol olmuş yani. İlk ve tek şehri. Bence kaynağı Tayland diyebilirim. Tayland'a çok yakın. Hatta Tayland sınırını göstereyim size şuradan. Bir aşk yaşıyorlar. Abi Tayland sınırı çok yakın. Şuradan şu bina gibi bir şey var ya, orası Kraliyet Sarayı sanırım. Abi bilmiyorum, ben de şaşırdım şu an. Saray gibi bir şey bu sokağa bağlanan. Oranın arkası Mekong Deltası, Mekong Nehri. Nehrin karşı tarafı da Tayland. Yani şu tarafın komple arka tarafı Tayland oluyor. Bu kadar yakın olma sebebi yani rahatça getiriyorlar ürünleri oradan. Hatta birkaç dediğim gibi market falan da Tayland'dan gelmişti. Amazon, Big C, Big C, bu tarz şeyler gelişiyor yani, bu şehir gelişiyor. Ya bu binada bir tek güzel diyebileceğim şu sanatsal çalışma var.
Onu da yapıp yapıştırmışlar belli yani. Çimentoya vurmuşlar. Dediğim gibi 45 bin. Ama bildiğim burası şey yani bina gibi. Bina beton yani bir şey yok. 1968'de bitmiş işte hesap et. 10 yılda yapmışlar, 11 yılda yapmışlar. Burada Laosu lise öğrencileri var. Resim çekiyorlar şelaleyle. Bayağı fotoğraf makinesiyle çektiriyorlar yani. Burası da taş. Şu adamı çözemedim. Din bilgisi hocası falan mı acaba? Monk gibi duruyor ama. Bu arada bayan bir asker, abla bir asker arkamda yürüyor. Onu da göstereyim dedim. Güzel bir abla. Ve asker bir abla. Böyle. Kankalar, Vientiane gezimiz bitti. Bu son şeydi, arkadaki kapı. Video böyle. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum atın, like atın. Size bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla Laos'u ve tarihini anlattım. Laos'taki son videomuz bu olacak. Bundan sonraki video, Laos'tan bir sınır kapısı var. Tayland'a rahat girilebiliyor mu, girilmiyor mu onu anlatacağım. Bugün devam edecek ama bu video burada sonlanacak. Bir sonraki video otobüs durağından devam edecek. Tayland'a giriş videosu olacak. Hadi bakalım. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.